Dersimize hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Evet, bir güneş gibi doğdunuz derse iyi ki geldiniz. Şimdi bugün neler yapacağız sizlerle? Bugün rasyonel sayıları ondalık gösterimlere çevireceğiz. Ondalık gösterimleri rasyonel sayılara çevireceğiz. Devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayılara ya da rasyonel sayıları devirli ondalık gösterimlere çevireceğiz. Yani bir sürü birbirlerine ne yapacağız? Dönüştüreceğiz. Bir sürü güzel konu öğreneceğiz bugün. Hazırsanız hemencecik başlamak istiyorum. Evet, geri sayım başlatalım mı? Haydi başlatalım. Ve hiç vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Hazır mıyız? 3, 2, 1 ve başla. Evet çocuklar, rasyonel sayıların ondalık gösterimiyle başlıyoruz. Hepsini birbirine dönüştüreceğiz zaten. Bunları hatırlıyorsunuzdur eminim. Ondalık gösterimi, göstermeyi ama şimdi tekrardan rasyonel sayıların ondalık gösterimi olarak tekrardan bakacağız. Adı üzerinde ne diyoruz? Ondalık gösterim. Ondalık. Yani paydası 10, 100, 1000 şeklinde mi olacak? Evet, 10 ve onun katları şeklinde olacak. Buradakilerin hepsi 10 ve onun katları şeklinde, o yüzden işimiz kolay. Şimdi buraya bakıyoruz. 0 tam. 10'da 1. 0 tam. Güzel. 0 tam 10'da 1. Bakın 0,1. Geldik buraya. 1 tam 10'da 2. 1 tamı yazıyorsunuz. Sonra 10'da 2'yi yazıyorsunuz. Geldik. Eksilisi de olur mu? Olur tabii ki. Rasyonel sayılarda eksilere de yer var. Eksi 0 tam 10'da 3. Eksiyi unutmuyoruz. Tamam mı? Eğer rasyonel sayımızda eksi varsa ondalık gösterimimizde de mutlaka eksi olacak. Eksi 3 tam. Eksi 3 tam 10'da 2. 10'da 2. Bu kadar. Devam ediyoruz. Şimdi diğer sorularımıza bakacağız. Buraya bakalım. 10'da 7. 0 tam. 10'da 7. Bakın örneklerimiz devam ediyor. Buradan 1 tam 1000'de 2. Böyle bir şey gördüğümüzde nasıl yazıyorduk? 1,2 mi? Hayır. 1000'de 2 dediği için bakın 1000'in 3 tane sıfırı var. O zaman diyorsunuz ki 3 basamaklı olacak burası. Sıfırlara göre basamakları. Mesela onun kaç tane sıfırı var? Bir tane. Bakın bir tane basamağı var. Gördünüz mü? Virgülden sonra bir tane basamağı var. Buraya bakıyorum. 1000'in 3 tane sıfırı var. O zaman 3 basamağı olacak. 2'yi sağdayı olarak yazacaksınız. Başına 0 0 konduracaksınız. Anlaştık. Geldik buraya. Bakın eksi 0 tam. Bunun tamı yok. 100'ün 2 tane sıfırı var. 3'ü sağdayı olarak yazdım. Başına 0'ı kondurdum. Geldik buraya. Eksi 3. Eksi 3 tam. %20. Bunun zaten 2 tane sıfırı var. Bu da 2 basamaklı. 20. Tamam. Geldik buraya. Eksi 0 tam. 1000'de 36. 1000'in 3 tane sıfırı var. 36 sağdayı olarak yazdım. 0'ı da başına aldım. Eksi 0 tam 1000'de 36. Tamam. Devam ediyoruz. Peki paydası 10, 100, 1000 şeklinde olmazsa ne yapıyoruz? Paydayı 10, 100, 1000 şekline getiriyoruz. Mesela sıradaki sorumuz gibi. Eksi 20'de 3. Ne yapacaksınız bunu? 5 ile genişletebilirsiniz mesela. Eksiyi unutmamak şartıyla. 5 kere 3 15. 5 ile 20'yi çarptınız 100. Eksi 0 tam %15. Bakın. Eksi 0,15 yazdık. Geldik buraya. 10 bölü 8. Nasıl yapacağız? Ya 8'i neyle çarpsam 10, 100, 1000 olur vesaire gibi düşünüyorsanız mesela bunu bir de sadeleştirebilirsiniz. Önce sadeleştirip sonra genişletebilirsiniz. Mesela bu sadeleşir. Sadeleştikten sonrası daha kolaydır. Şimdi 2 ile sadeleştirdim ben bunu. 10'u 2'ye böldüm. 5. 8'i 2'ye böldüm. 4. Bakın 5 bölü 4. Gördünüz mü? 4'ü artık 100 olarak yazmak çok daha kolay geldi değil mi? Bildiğimiz bir şeye döndü çünkü 25 ile genişletirim. Hadi genişletelim. 25 ile 5'i çarpıyorum. 125. 25 ile 4'ü çarpıyorum. 100. 125 bölü 100. Bu durumda ne yapıyorduk? Bakın bu 125'i 100'e direkt bölmek demektir aslında. Böldüğünüzde de ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Bölelim mi? Evet. Şöyle şurada bölelim. 125'i 100'e bölüyoruz. 125'in içinde 100 bir defa var. Bir kere 100, 100. Çıkarttım 25. Şimdi 25'in içinde 100 var mı? Yok. Ne yapıyorduk? Buraya bir tane virgül atıyorduk. Buraya bir tane sıfır konduruyorduk. 250'nin içinde 100 iki defa. 2 ile 100'ü çarptım 200. Çıkarttım 50. 50'nin içinde 100 var mı? Yok.
Ne yapacağız? Buraya bir 0 daha. 500, artık buraya bir tane daha virgül atmazsınız. Çünkü daha önce atmıştınız. 500'ün içinde 100. 5 defa. 5 kere 100. 5 kere 100. 500. Niye 100 yazdık buraya? 0, 0, 0. 1,25. Aynısını bakın şu şekilde de gösterebilirsiniz. 100'ün 2 tane sıfırı var değil mi? Virgülden sonra kaç basamak olacak o zaman? 2 tane basamak olacak. 125'in 2 basamağı buraya, 1 basamağı bir öncesine. 1,25. Bakın 1,25. Aynı. Gördünüz mü? İki türlü de ifade edebilirsiniz. Hatırlatmış olalım. Şimdi geldik sıradakine. 4. 4'ü 25'e genişletirsek ne olur? 100 olur. Genişletirken tam kısmına dokunuyor muydum? Hayır. Eksi 2 tam. 25'e 1'i çarptım 25. 25'te 4'ü çarpıyorum 100. Eksi 2 tam. %25. Tamam. Geldik buraya. Eksi 36 bölü 48. 48 çok büyük bir sayı. Yani bunu 100, 1000 yani nasıl yapabilirim bilmiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Sadeleştiriyorum. İkisi de kaça bölünürler bakın. İkisini de 12'ye bölebilirim. Sadeleştirmeye başlıyor. Eksi yazdık. 36'yı 12'ye böldüm 3. 48'i 12'ye böldüm 4. Eksi 3 bölü 4. Bu daha kolay değil mi artık? 25'te çok kolay bir şekilde genişletebilirim. Genişletelim. Şuradan aşağıdan devam ediyorum çocuklar. Eksi 25 ile 3'ü çarptım 75. 25 ile 4'ü çarptım 100. Eksi 0 tam %75. Tamam. Geldik buraya. 13 bölü 25. 25'i 4 ile çarptığımızda 100 olacağını biliyoruz. Eksi 3 tam. 4 ile 13'ü çarpıyorum. 52. 4 ile 25'i çarpıyorum. 100. Eksi 3 tam %52. Gördünüz mü? Paydayı ne yapıyormuşuz? 10, 100, 1000 formuna getiriyormuşuz. Getirirken istersek genişletebiliriz. İstersek önce sadeleştirip sonra genişletebiliriz. İstersek sadece sadeleştirdiğimiz durumlar da olabilir. Duruma göre ne yapıyoruz? Değerlendirmemizi yapıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi çocuklar, burada ondalık gösterimleri kesir çizgisi kullanarak rasyonel sayı olarak yazmamız istenmiş. Biraz öncekinin tam tersi değil mi? Evet, tam tersi. Hadi gelin bakalım. Bakın eksi 0 tam. Yani eksi. Çizgiyi çektim. 0 tamı sıfırını yazmıyoruz değil mi? Burası ne? Ne demiştik? Bunlar sıfırları ifade ediyorlardı. Yani 3 sıfırlı bir şey. 1000 mi? Evet. 1000'de kaç? 4. Bu kadar. Geldik buraya. Eksi 2 tam. Yazalım. Eksi 2 tam. %7. Ama biz a bölü b şeklinde gösterelim diyoruz. Hani tam sayılı olarak durmasın da rasyonel sayı olarak yazın diyor ya. Rasyonel sayı neydi? A bölü b şeklindeki gösterimlerdi. O zaman a bölü b'ye çevirelim. Yani bileşik kese çevirelim. 100 ile 2'yi çarpıyorum. Şu eksisi hala başında. 100 ile 2'yi çarptım. 200. 7 ile topladım. 207. Bölü 100. Buradan da direkt yazabilir miydim bunu? Evet. Şu ikisinden derdim 100 gelir. Burası da zaten 207. Yani 207 bölü 100 olarak da ne yapabilirdim? Yazabilirdim. Her türlü şeyi size veriyorum ki sorularda hepsi aklınıza gelsin. Biri gelmezse biri gelsin. Hepsini kullanabilin. Evet, devam ediyoruz. 8 tam. 10'da 3. Ya da ne yaparız? 83 bölü 10. Neden? 10 ile 8'i çarptım 83 ile topladım 83 bölü 10. Ya da buradan 83 bölü 10 olarak değerlendirebilirsiniz. Hadi bunu direkt yazalım. Eksi. Şuradan 2 tane sıfırlı bir şey gelecek. Yani 100. 353. Eksi 353 bölü 100 olarak ne yaptık? Doğru cevabımızı bulmuş olduk. Evet, devam edelim mi? Haydi edelim. Çocuklar, sayı doğrusuna göstermeyi öğrenmiştik. Bize diyor ki sayı doğrusuna ok ile gösterilen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Önce bu rasyonel sayıyı bulmamız lazım tabii ki. Farklı bir renkle bulalım. Bir kere buraya geldiğimizde ne yapıyorduk? Bakın eksi 3 ile eksi 4 arasında. O zaman burası eksi 3 tam olacak bir kere. Bu tamam. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Kaç parçası alınmış ona bakacağız. Bakın 8 parçaya bölünmüş. Payda 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçası alınmış. Sakın ha soldan doğru saymayın. Eksi 3'ten eksi 4'e gideriz ya, soldan sağa gidiyoruz. Negatif taraf olduğu için. Eksi 3 tam. 5 bölü 8 mi? Evet. Şimdi bunu rasyonel sayıya çevirelim. Eksi 3 kere 8 24. 5'e topluyorum. Kaç buluyorum? 29. Yani 29 bölü 8 mi bu? Eksi 29 bölü 8. Evet.
Şimdi eksi 29 bölü 8'i ne olarak göstermek istiyoruz? Rasyonel sayı olarak göstermek istiyoruz. Pardon, rasyonel sayıyı ondalık sayı olarak göstermek istiyoruz. Çünkü şıklarda ondalık olarak vermiş. Peki nasıl göstereceğiz? Böleceğiz çocuklar. Normal bir şekilde böleceğiz. Yani 29'u 8'e böleceğiz. Hadi bölelim. 29'un içinde 8 kaç defa var? 3 defa. 3 kere 8 24. Çıkarttım. 5. Sonra ne yapıyorduk? 5'in yanına bir tane 0 atıyordum. 3'ün yanına virgül. 50'nin içinde 8 6 defa. 6 kere 8 48. Çıkarttım 2. 2'nin içinde 8 var mı? Yok. Buraya bir 0. 20'nin için buraya bir daha virgül atıyor muyum? Hayır, bir defa attım artık yeter. 20'nin içinde 8 kaç defa var? 2 defa. 2 kere 8 16. Çıkarttım 4. 4'ün yanına bir 0. Sonuna kadar devam edeceğiz. 0 0'ı görene kadar. 40'ın içinde 8 5 defa. 5 kere 8 40. Çıkarttım 0 0. Peki eksisi olduğu için eksisini de yazacağım. Eksi 3 tam 1625. Tamam. Cevap ne olacak? Denizli olacak. Cevap Denizli. Evet, işte bu kadardı. Eminim şimdi aklınıza şu soru oluşacak. Bu 8'i acaba genişleterek bulamaz mıydık? Hani bu sonucu. O şekilde de bulabiliriz. Bakın onu da yapalım. Eksi 29 bölü 8. Bu da diğer bir yol olsun. 8'i kaçla çarparsak 1000 yapar. Mesela 125 ile çarparsak 1000 yapar mı? Evet. Bunu bir süre sonra ezberlemiş olacaksınız çocuklar. Hiç merak etmeyin. Çok fazla çıkıyor çünkü. 125 ile çarptığınızda 1000 yapacak. Eksiyi unutmuyoruz. 125 ile 29'u çarpıyorsunuz. 3625 buluyorsunuz. 125 ile 8'i çarpıyorsunuz. 1000 buluyorsunuz. Sonra bunu ondalık olarak yazıyorsunuz. Nasıl yazacaksınız? Eksi, bakın virgülü koydum. 1000'in 3 tane sıfırı var. 3625'in 625'i buraya gelirse 3'ü buraya gelir. Yani ne olur? Eksi 3 tam 1000'de 625 olur. Bakın. Gördünüz mü? Aynı. Matematikte bir tane yol yoktur. Birden fazla yol vardır. Siz hangisini seçmek isterseniz canlarım. Evet, sıradakine geçelim. Sayı doğrusuna verilen ABCD rasyonel sayılarını bulup ondalık olarak ifade ediniz demiş. Haydi gelin ifade edelim. Şimdi A ile başlıyorum. A nerede? Öncelikle ona bakın. Bakın. Eksi 1'i geçmiş. Yani A şey mi olacak? Şöyle. Eksi 1 tam mı olacak? Evet. Eksi 1 tam olacak. Eksi 1'i geçtiği için. Sonra eksi 1 ile eksi 2 arası kaç parçaya bölünmüş? Buna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Kaçıncıyı almışız biz? Dördüncüyü. Yani A aslında eksi 1 tam. 5'te 4 mü? Evet. Bunu ondalık olarak mı ifade etmemi istemiş? Evet. O zaman 2 ile genişletirsem bu iş tamam mı? Tamam. Hemen genişletelim. Eksi 1 tam. 2 ile 4'ü çarptım 8. 2 ile 5'i çarptım 10. Eksi 1 tam 10 da 8. Tamam. Eksi 1,8 yani. Şimdi geldik B'ye. Bunu da bulup sonra ondalık ifadeye çevireceğiz. Şimdi B nerede? Öncelikle ona bakalım. 0 ile eksi 1 arasında. Tam kısmı var mı B'nin? Yok. Sakın eksi 1 falan demeyin. 0'ı geçmiş. Daha eksi 1'i geçmemiş. O yüzden herhangi bir tam kısmı yok. 0 ile eksi 1 arası kaç parçaya bölünmüş? 2 parçaya. B kaç parçaya almış? 1 parça. Bakın şuraya almış sadece. 2 parçaya bölünmüş. Bizim B şunu almış. 1 bölü 2. Ama nasıl bir 1 bölü 2? 0 ile eksi 1 arasında olduğu için eksi 1 bölü 2. Çünkü eksi tarafta, 0'ın solunda. O yüzden B ne olacak? Eksi 1 bölü 2 mi? Evet. Bunu ondalık olarak ifade etmek istiyorum. 5 ile genişletirim. Eksi 5 ile 1'i çarptım 5. 2 ile 5'i çarptım 10. Eksi 0,5 olarak yazıyoruz. Devam ediyorum. Farklı bir renkle devam edeyim. Karışıklık olmasın. Şöyle rengi de seçemedim. Morla yapalım. Şimdi C'ye geldik. C 0 ile 1 arasında. Tam kısmı var mı C'nin? Yok. C'yi de şuraya yazalım. 0'a geçmiş çünkü. Sonra 0 ile 1 arasında kaça bölmüş? Buna bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölmüş. Kaçıncıyı almış? Dördüncüyü. Bakın bu defa sağa doğru gidiyorum. Tamam mı? Çünkü pozitif tarafta. Peki işareti ne olacak? Artı. Yani 4 bölü 5. İsterseniz artı 4 bölü 5 yazın. İsterseniz 4 bölü 5 yazın. Hiç fark etmez. 2 ile genişletiyorum. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. 0,8 mi? 0 tam 10'da 8. Evet. Geldik D'ye. Şimdi D 1'i geçmiş mi? Evet. Onu da şurada yazalım. 1'i geçmiş.
Bir tam cepte. 1 ile 2 arasında kaç parçaya bölmüş? Bakın. 1, 2, 3 parçaya bölmüş. Kaçıncıyı almış? İkinciyi. Bir tam. 2 bölü 3 mü? Evet. Şimdi 3'ü 10, 100, 1000 şeklinde yazmak çok zor. Yazamıyoruz. Bu devredecek. Peki nasıl bulacağız hocam bunu? Şöyle. Bunu öncelikle bir bileşik kese çevirelim. 3 kere 1 3. 2 ile topladım 5. 5 bölü 3. 5 bölü 3'ü bölerek bulacağım. Yani 5'i 3'e böleceğim. Tamam mı? Şurada bulalım hadi. 5'i 3'e bölüyorum. Şöyle bir yer açalım. 5'i normal bir şekilde 3'e bölelim. Kaç defa var içerisinde? Bir defa. 1 kere 3 3. Çıkarttım 2. Sonra ne yapıyoruz? Devam edebilmek için şöyle yeşille devam edeyim. Buraya bir tane 0, buraya bir tane virgül atıyorum. 20'nin içinde 3 kaç defa var? 6 defa. 6 kere 3 18. Çıkarttım 2. Yanına bir 0 attım. 20'nin içinde 3 kaç defa var? 6 defa. 6 kere 3 18. Çıkarttım 2. 20'nin içinde 3 kaç defa var? Yine 0 atıyorum 6 defa. 6 kere 3 18. Çıkarttım 2. 20'nin içinde 3 6. 6 kere 3 18. Bu böyle sonsuza kadar gidecek mi? Gidecek çocuklar, gidecek. Bu sonsuza kadar gidecek. Burası 6 6 6 6 diye gidecek. Böyle gidince ne oluyordu? Bu devretmiş oluyordu. Yani biz bunu nasıl yazıyorduk? Bir tam 6'sı ne yapıyor? Devrediyor diyoruz. Tamam mı? Bir tam 6'sı devrediyor. Yani ondalık olarak değil, devirli ondalık olarak yazabildik bunu. Böyle de olur mu? Soru gelir mi? Gelir. Zaten biraz sonra devirli ondalık gösterimlere geçeceğiz. Bunu da tekrardan hatırlatmış olduk. Bu şekilde ne yapabiliyormuşuz? Bulabiliyormuşuz. Tamam. Hadi bakalım. Sıradaki sorumuz gelsin. Yandaki eş parçalara ayrılmış bütünün boyalı kısmını gösteren rasyonel sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerin hangisidir? Böyle geometrik şekillerle sorularda çok fazla geliyor. O yüzden dikkat ediyor. Şimdi çocuklar öncelikle bunu ifade edelim. Kaç parçaya bölünmüş? Önce ona bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 4 kere 5'ten 20. 20 parçaya bölünmüş. Kaç tanesini işaretlemiş? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 20 de 8'ini mi? Evet. Hadi gelin bulalım o zaman. 20 de 8. Bunu ne olarak göstermemiz istiyor? Ondalık gösterim olarak. Bunu sadeleştirelim. 2 ile. 8'i 2'ye böldüm 4. 20'yi 2'ye böldüm 10. 10'da 4 harika. 0 tam 10'da 4 mü? Evet. Yani cevap Adana mı? Evet. Cevap A seçeneği. Tamam mı? 20'de 8'i bulduk. Sonra ondalık olarak göstermek için ne yaptık? Paydasını 10 olacak şekilde sadeleştirdik. 0 tam 10'da 4 olarak da yazdık. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur demiş. Tek tek hepsini ne yapacağız? Bulacağız. İsterseniz sol taraftakileri yani kesir olanları ondalığa çevirirsiniz. İsterseniz ondalıkları kesire çevirirsiniz. Tamamen size bağlı. Ne yapmak istiyorsanız. İlkinde genişletelim. Olur mu? Eksi 1 bölü 2'yi 5 ile genişletiyorum. Eksi 5 bölü 10. Bunu da nasıl yazarım? Eksi 0,5. Bununla aynı mı? Aynı. Doğru yaptık mı? Yaptık. Tamam. Şöyle doğrudur diyelim. Birin olmadıklarını eleyelim hemen. D seçeneği gitti. Geldik ikinciye. İkinciyi de tam tersi yöntemle yapmak istiyorum. Yani 0,75'i rasyonel sayıya çevirmek istiyorum. Hadi yeni çevirelim. 0,75'i çeviriyorum. Çocuklar 0,75'i nasıl yazarım? 75 bölü 100 müdür bu? Ya da %75. Evet. Sadeleştiriyorum. 75'i 25'e böldüm 3. 125'e böldüm 4. 3 bölü 4. 3 bölü 4. Doğru muymuş? Eşitlik var mı? Var. İkisi de birbirinin aynısı. O zaman bu da doğru. 2'nin olmadıklarını da silelim hadi. Bu da gitti. Geldik diğerine. Üçüncüye. Üçüncünün yanlış olduğu da buradan çıktı zaten. Üçüncüye bakmanıza bile gerek yokmuş. Neyse bakalım yine de biz ne yapacağız burada? Burada isterseniz bölerek de yapabilirsiniz. İsterseniz ne yaparsınız? Genişletirsiniz. Hadi gelin genişletelim. 5 ile genişletelim. 5 ile 105'i çarpıyorum. Kaç bulurum? 525 mi bulurum? Evet 525.
5 ile 20'yi çarpıyorum 100. Sonra bunu yazıyorum. Bakın. 100'ün 2 tane sıfırı var. Yani 2 basamaklı olacak. 25 buraya, 5 buraya gelir. 525'in 5,25 olur. 5,5 değil. Tamam mı? Gitti. Bu da gitti. Ve geldik dördüncüye. Ne demiştim? Paydası 3 olduğunda bu devreder. Yani 45 gibi bir şey gelir mi? Bilmiyoruz. Tam bölünüyorsa gelebilir. Sadece böldüğümüzde ortaya çıkabilir. Ya devredecek ya böyle tamlı bir şey gelecek. Bakacağız. 135'i 3'e normal bir şekilde bölelim. Tamam mı? 3'e normal bir şekilde bölüyoruz. Şimdi 135'i 3'e bölüyorum. 13'ün içinde 3 4 defa. 4 kere 3 12. Çıkarttım 1. 5'i aşağıya indiriyorum. 15'in içinde 3 kaç defa var? 5 defa. 5 kere 3 15. Çıkarttım 0 0. Wow. 0 0 geldi. Demek ki tam bölündü. Yani 45 oldu mu? Evet. Burası eksiydi. Böldüğümüzde de eksi 45 olacak haliyle. Tamam mı? Zaten ne demiştik? Bir önceki dersimizde 135 bölü 3 aslında şudur demiştik. 135'in 3'e bölünmesi. Ve tabii ki 135'in 3'e bölünmesi. Yani biraz önce yaptığımız bölme. Tamam. Bunun bölme olduğunu bilirseniz çok kolay bir şekilde 45'e ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Ama eğer böyle virgüllü bir şeyler olsaydı bu ne olurdu? Devreden bir şey olurdu. Tamam mı? 135'i 3'e böldüğünüzde ne geldi? 45. Peki bölünebilme kurallarını hatırlıyor musunuz? Bölüp bölünmediğini de bulabilirdiniz zaten. 135'in 3'e bölünüp bölünmediğini nasıl buluyorduk? 1'i, 3'ü ve 5'i topluyorduk. Toplayın. 9. 9 3'ün katı mı? Tam katı mı? Evet. O yüzden derdiniz ki zaten 135 3'e tam bölünür. 135'i hemen 3'e bölerdiniz. Tamam. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Çıkarımda bulunabilirsiniz. Bu da geçmiş senenin konusuydu. 6. sınıf konusu. Bölünebilme kuralları. Unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Cevabımıza da bakalım. Bu da doğru. Evet. Cevapta ne oldu? Cevap C seçeneği. Cevabı işaretlemeden gidiyorduk az daha. Evet. Geçelim sorumuza. Böyle sorular çok fazla gelir. İşte üçgenli, kareli, A'lı, B'li, X'li, Y'li çok fazla gelecek. 0 tam %25 ondalık gösterimini rasyonel olarak en sade haliyle üçgen bölü kareymiş. Buna göre üçgen artı kare kaçtır demiş. Öncelikle çocuklar 0,25'i ya da 0 tam %25'i bir yazalım. Adı üstünde 0 tam %25 dedik değil mi? %25. Tamam. Ya da 25 bölü 100. Size en sade hali diyor. En sade halini nasıl buluyordunuz? Sadeleştirerek. Ne kadar sadeleştirebiliyorsanız o kadar. Tamam. Şimdi ikisi de 25'e bölünürler. Ama oldu ki 25'e bölmek aklınıza gelmedi. 5'e bölüp de devam edebilirsiniz. Onu da yapalım bakın. 25 bölü 100. Önce 5'e bölersiniz. 5 bölü yani 25'i 5'e böldünüz 5. 100'ü 5'e böldünüz kaç? 20. Hala bölünüyor dersiniz. Tekrar bölmeye devam edersiniz. En sade halini bu şekilde de bulabilirsiniz. 1 bölü 4 bakın. Ya da direkt 25'e bölündüğünü görürsünüz. 25'e böldüm 1. 125'e böldüm 4 dersiniz. Tamam. İkisi de aynı yoldur. Şunu da şöyle yazayım. Bu da olur. Diğeri de olur. 1 bölü 4. Artık sadeleşebilecek yeri var mı? Yok. O zaman en sade hali neye eşit dedi bize? Üçgen bölü kareye mi? Evet. O zaman buradan üçgeni ve kareyi buldunuz mu? Buldunuz. Üçgen kaça eşit? 1'e. Şöyle şurada yazalım. Üçgen eşittir 1. Kare kaça eşit? 4'e. Kare eşittir 4. Bu ikisinin toplamını istemiş 5. Bu kadar. Sadeleştirmeden toplasaydınız 125 olurdu ama size ne diyor? En sade hali diyor. En sade hali. Tamam. Bir kere 5'le sadeleştirseydiniz eğer 5 bölü 20 bulurdunuz. Toplasaydınız 25 olurdu. Bakın yanlış cevaplar. Gördünüz mü? Bunların hepsi yanlış. Önce en sade hali ondan sonra. Evet çocuklar, şimdi geldik devirli ondalık gösterime. Zaten biraz önce sorularda hafiften bahsetmiştik, hafiften giriş yapmıştık. Şimdi detaylı bir şekilde tekrardan hatırlayalım, tekrardan bakalım, yeni bilgiler yükleyelim. Tamam mı? Devirli ondalık gösterim neydi? Devreden sayılar vardı virgülden sonra. Bizim bu neydi? Ondalık gösterim değil mi? Ama devre diyor 4 4 4 4 4 sonsuza kadar gidiyor. O zaman bunu nasıl ifade ediyorduk? Devirli olarak. Yani üstüne bir tane çizgi çiziyorduk ve diyorduk ki bu 4 devre diyor. Sonsuza kadar gidiyor. Bunu ifade ediyorduk.
Devam edelim. Böyle örneklerimiz var. Şimdi devir işaretiyle göstereceğiz. Burada ne devrediyor? 7. Bakın 3,7 diyoruz, devrediyor. 7, 7, 7 diye gidiyor. Geldik buraya. Eksi 11. Sıkıntı yok. Burada bakın lütfen dikkat edin. 32, 32, 32, 32, 32. 32'ler devrediyor. O zaman 32'nin üstüne çizgi çizersiniz. Tamam mı? Neler devrediyorsa onun üstüne. Geldik buraya. Bakın. Eksi 5 tam. 7, 9, 9, 9, 9. 7 devrediyor mu? Hayır. Ne devrediyor burada? 9. O zaman sadece neyin üstüne? 9'un üstüne çizgi. 7 boşta. Bakın 9'un devrettiğini anlatıyoruz burada. Geldik buraya. Bakın 19 tam. Burada hangileri devrediyor? Bakın 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12. Demek ki 0, 12 devrediyor. Yani üçünün birden üstüne çizgi. Tamam. Hangisi devrediyorsa onun üstüne çizgi. Devam edelim. Şimdi ondalık, devirli ondalık gösterim olarak verilmiş. Bu defa açılımlarını bulun demiş. Hadi bulalım. Bakın 5 tam 87 devrediyormuş. Demek ki 87, 87, 87, 87 diye mi gidecek bu? Evet. Geldik buraya. Bakın eksi 0 tam. Şurada bir tane 13 var. 13 devretmiyor. Ne devrediyor? 9. Çizgi 9'un üzerinde. O zaman diyorsunuz 9'lar devredecek. Sonsuza kadar. Geldik buraya. 79 tam. 0,55. Demek ki nasıl devredecek bu? 0,55. 0,55. 0,55. 0,55 diye devredecek. Tamam. Bu şekilde gidecek. Geldik bir sonrakine. Eksi 1 virgül. Sıfırın üstünde çizgi yok. 0 duruyor. Nasıl devrediyor bu? 34, 34. 34, 34, 34. Ama 0. Onun üstünde çizgi yok. Evet, geldik en önemli kısmı. Onlar zaten bildiklerinizdi. Şu ana kadar anlattıklarım. Buradan sonrası artık bilmedikleriniz olabilir. Daha önce görmüş olanlar da olabilir, görmemiş olanlar da olabilir. Bu sene görüyorsunuz ama. Devirli ondalık sayıları rasyonel sayı olarak göstereceğiz. Peki nasıl? Şimdi çocuklar, virgül aranmaksızın tüm sayıyı yazacaksınız. Sonra devretmeyen kısmını ondan çıkartacaksınız. Bölü virgülden sonra devredenler için, devretmeyenler için 0. Hocam ne diyorsunuz ya? Çok kafa karıştırıcı. Maymun gibi düşünmeye başladık şimdiden. Şimdi bir örnek verelim. Örnek üzerinden gidelim. Bir tane sayımız olsun. Mesela diyelim ki 1,01. Şöyle şuradaki 1 devretsin. Tamam mı? Şimdi size diyor ki virgüle bakmadan diyor tüm sayıyı yaz. Yani 101 mi burası? Virgülü falan hiçbir şey düşünmüyorsunuz. 101. Sonra diyor devretmeyen kısmı buradan çıkar. Devretmeyen kısmı da virgülsüz falan düşünüyorsunuz. Ne var devretmeyen? 10. Bölü. Virgülden sonra devredenler için 9 koy. Bakın virgülden sonra devreden ne var? Bir tane bu var. Bunun için bir tane buraya 9 koyuyorum. Eğer diyor devretmiyorsa şu 0 devretmiyor. Bunun yerine de 0 koy. Bu 0 yerine başka bir sayı da olabilirdi. Tamam mı? 0 oldu diye 0 değil yani. Tamam işte diyor sayın bu. Bunu düzenle. Hemen düzenleyin. 101'den 9'u 101'den 10'u çıkartıyorum. 91 bölü 90. Sadeleşmezler. Sadeleştirebilseydik sadeleştirirdik. 91 bölü 90 olarak ifade ettik. Bakın devirli ondalık sayıydı bizim sayımız. Devirli ondalık sayı yani 1 tam 0,1 devrediyordu. Rasyonel sayıya çevirdik. Rasyonel olarak nasıl yazdık? 91 bölü 90 olarak. Dönüştürdük mü? Evet. Nasıl dönüştürdük? Buradaki formülle. Bu formülü yazıyorsunuz. Yazın böyle her yere ve aklınıza kalacak kadar soru çözün. Tamam mı? Şimdi sorular çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hadi gelin devam edelim. Şimdi çocuklar devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirirken 4 tane ana formumuz var. Bu 4'ünü de burada verdim. Şimdi örnekler üzerinden bakacağız. Öncelikle formülümüze bakıyoruz. Formül neydi? Virgül aranmaksızın tüm sayıyı yaz diyordu bize. 0,2 devredene bakıyorum. 0,2 değil mi tüm sayı? 0,2 ne demek? 2 demek. 2 eksi. Sonra devretmeyen kısım
Devretmeyen kısım neydi? 0. Eksi 0. Bölü. Virgülden sonra devredenler için 9. Bakın bir tane devredeniniz var. O yüzden bunun için bir tane 9. 2 eksi 0 bölü 9. 2'den 0 çıktı. 2 bölü 9. Gördünüz mü? 0 tam 2 devredeni. Ne yaptık? 2 bölü 9 olarak ifade ettik. Geldik yanındakine. 0,53 devreden. Şimdi tüm sayı yazıyoruz. Virgül aramaksızın, devirli devirsiz bakmaksızın 53 yazdık. Tüm sayı 53. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen 0 var sadece. Eksi 0 bölü. Virgülden sonra devredenler için 9. Bakın. Bunun için bir tane 9, bunun için bir tane 9. Virgülden sonra ikisi de devrettiği için 9 yani 99. 53'ten 0 çıktı. 53 bölü 99 oldu. Tamam. Geldik buraya. Şimdi önce tüm sayı yazıyoruz. 72 yazdım. Eksi devretmeyen kısım 0,7 yani 7 bölü virgülden sonra devredenler için devreden bir tane sayınız var. Bunun için bir tane 9 koyuyorsunuz. Bunun için bir tane 0. Tamam mı? Ama 0,9 olarak değil. Önce 9'lar sonra 0. Tamam mı? Virgülden sonra devredenler için 9. Sonra devretmeyenler için 0 koyuyoruz. Burası tamam. 72'den 7'yi çıkartalım. 65 bölü 90. Tamam. 65 bölü 90. Bunu da isterseniz sadeleştirirsiniz. İsterseniz sadeleştirmezsiniz. Size kalmış. Evet. Devam edelim. Sıradakine bakıyorum. Bakın. Tüm sayı yazıyoruz. 123 eksi. Devretmeyen kısım. Neresi devretmiyor? 12. Eksi 12 bölü. Virgülden sonra devredenler için 9. Devretmeyenler için 0 diyoruz. Yani 90. 123'ten 12'yi çıkartıyorum. 111 mi kalıyor? Evet, 111 bölü 90. İşte bu kadar. Şimdi başka örneklerimiz de var. Haydi örneklerimize bakalım. Şöyle, bu örneklerde birazcık kendinizi de test etmenizi istiyorum. Yani videoyu durdurup kendinizin yapmasını istiyorum. Önce durdurun, kendiniz bir deneyin. Ondan sonra videoyu izleyin, tamam mı? Bize ne diyor? Aşağıda verilen devirli ondalık gösterimleri A bölü B şeklinde yazınız. A bölü B şeklinde ne demek? A bölü B rasyonel şekilde demek. Rasyonel sayı olarak yazın diyor aslında size. A bölü B'den kastımız bu değil mi? Evet. Şimdi sayımıza bakıyorum. 0 tam ne yapıyor? 3 devrediyor. Ne demiştik? Tüm sayı yazıyorsunuz. Sonra devretmeyen kısmı yazıyorsunuz. Sonra virgülden sonra devredenler için 9. Yani 3 bölü 9 mu? Evet. İsterseniz sadeleştirin. İkisi de 3'e bölünürler. 1 bölü 3 mü gelir buradan? Evet. İkisi de olur. İkisi de kabulümüz. Tamam. İkisi de A bölü B şeklinde çünkü. Geldik sıradakine. Bunu farklı bir renkte yazacağım. Şimdi önceki ne diyordu? Tüm sayı. Tüm sayımız 64. Devretmeyen kısım 0 bölü virgülden sonra devredenler için 9. 2 tane devrediyor. Devretmeyen yok. 64 bölü 99. Bu kadar. Devam ediyorum. Tüm sayı 218 eksi devretmeyen kısım 21 bölü virgülden sonra devredenler için 9, devretmeyenler için 0. Yani 90 mı oldu burası? Evet. Şimdi 218'den 21'i çıkartıyoruz. 197 buluyoruz. Bölü 90. Tamam. 197 bölü 90. Şimdi devam ediyoruz. Bu bakın eksili. Sakın ha atlamayınız, tamam mı? Eksiği de yazacaksınız en başa. Eksiği yazdık. Bunu da farklı renkte yapalım hatta ya. Böyle hepsi aynı olmasınlar. Bunu da kırmızıyla yapalım yine. Kırmızı dedim, mavi seçtim. Evet. Tamam. Şimdi eksiği yazdık. Bölü. Bütün sayınız 5128. Güzel. Sonra devretmeyen kısım eksi 512. Tamam. Devretmeyen kısım orası çünkü. Sonra virgülden sonra bakıyorum. Devredenler için 9, devretmeyenler için 0, 0. Yani 900 mü olacak burası? Evet. Şimdi çıkartalım. 5128'den
5128'den 512'yi çıkartıyoruz. Eksiyi unutmuyorsun çocuklar. Eksi hala başta. Eksi 5128'den 512'yi çıkartıyoruz. 4616 buluyoruz. 4616 bölü 900. Tamam. Bu kadardı. Evet. Hadi devam edelim. Sorularımız var tabii ki. Evet, soru olarak karşımıza nasıl çıkıyor çocuklar? İşte böyle çıkıyor. Bize demiş ki yanda verilenlere göre x artı y toplamı nedir? Önceki x ve y'yi bulmanız lazım tabii ki. Hadi yani önce x'i bulalım çünkü kolay. X'e bakıyorum. Tüm sayı yazıyorduk. 0,6 yani 6. Sonra devretmeyen kısım yani eksi devretmeyen kısım eksi 0. 0 yazmanıza gerek yok. Bölü. Virgülden sonra devredenler için 9. 6 bölü 9. Bizim cevap bu. X'i bulduk 6 bölü 9 tamam. Şimdi geldi sıra y'ye. Y biraz daha çetrefilli. Tüm sayı yazıyoruz. 256. Eksi devretmeyen kısım 25. Bölü. Virgülden sonra devredenler için 9. Devretmeyenler için 0. 90. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çıkarma işlemini yapıyoruz. Y eşittir. 256'dan 25'i çıkartıyorum. Kaç buluruz? 31. 231. Bölü 90. 231 bölü 90. Şimdi çocuklar y'yi de buldunuz. X de buradaydı. X artı y. Hadi gelin bakalım. X artı y nedir? X ve y yerine 6 bölü 9 ve 231 bölü 90 yazacaksınız. Kesirlerde toplama işlemi. Bu kadar. Burayı 10'la genişletirsem olur mu bu? Olur. Şurayı da kapatalım. Karışmasın. 16'yı genişletiyorum. 60 bölü 90 artı 231 bölü 90. Topluyorum. 231 ile 60'ı topladım. 291 bölü 90. Tamam. Bunun en sade halini sorabilir belki. Yani bu şekilde isteyebilir. Ya da en sade hali diyebilir. Sadeleşebiliyor mu ona bakarsınız. Hadi gelin bakalım. 291 bölü 90. İkisi de 3'e bölünürler. 3'e bölelim. 3'e bölündüğünü nasıl anlıyorum? 291'in rakamlarını topluyorum. 12. 12 3'ün katı mı? Evet. O yüzden bölündüğünü anlıyorum. 291'i 3'e böldüm. 97 gelir. 97 bölü ne? 30. Buradan sonra bölebiliyorlar mı acaba? Buradan sonra bölünemiyorlar gibi duruyor. O yüzden bunun cevabı nedir? 97 bölü 30 olabilir. Ama 291 bölü 90 da olabilir. Şıklarda hangisini verirse size. Tamam. Ve geldik son sorumuza çocuklar. Bu şekilde eşleştirme soruları çok fazla çıkar. O yüzden dikkat ediyoruz. Şimdi bunları eşleştirmemizi istemiş. Peki nasıl eşleştireceğiz? Bakıyorum. Kolay olanları tercih edelim. Diğerleriyle eşleştirelim. Olur mu? Eksi 1,5. Şimdi eksi 1,5'e bakıyorum. Bunu öncelikle diyorum. Ne yazayım? Rasyonel olarak yazayım. Eksi. Nedir bu? 1 tam 10'da 5 ya da 15 bölü 10 mudur? Evet. Bu karşı tarafta 15 bölü 10'u göremiyorum. Ama sadeleştirirsem bulabilirim belki diyorum. Çünkü sadeleşebiliyor. 5'le sadeleştim. Eksiyi unutmuyorum. 15'i 5'e böldüm 3. Onu 5'e böldüm 2. Eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2. Tam. İlk eşleşmeyi sağladık. Gördünüz mü? Eksi 1,5 neye eşitmiş? Eksi 3 bölü 2'ye eşitmiş. İlk eşleşme tamam. A seçeneği kafadan gitti mi? Gitti. Elveda. Hatta D seçeneği de gitti mi? Tam karşıya göndermiş çünkü o da gitti. Bakın tek bir tanesini yapmamızla 2 tane seçeneği eledik bile. İşimiz kolaylaştı. Şimdi geldik diğerine. Hangisini bulmak istersiniz? Mesela 1,14 devredeni bulalım. Ne yapıyorduk? Sayının tamamı 114 eksi devretmeyen kısım 1 bölü. Virgülden sonra devredenler için 9. 2 tane devreden var. 9. Devretmeyenler için 0'da ama devretmeyen yok zaten. Virgülden sonra diyor. Sakın 1 için 0 falan koymayın tamam mı? O virgülden sonra değil. Çıkartıyorum. 114'ten 1 çıktı. 113 bölü 99. Eşleşmeyi sağladık. Bakar mısınız? Tam. 1,14 devreden 113 bölü 99 muymuş? Evet. Zaten buradan seçeneğimize çıktı. Gördünüz mü? Tık tık. B seçeneği. Diğerine de bir tane kalıyor zaten. Ama onu da bulacağız. Hiç merak etmeyiniz. Onu da eşleştirelim şöyle.
Eşleşmemiz tamamen şunun gibi oluyor. Şimdi burayı da bulalım. Eksi 2,6 devreden. Hemen açalım bunu. Ne yapıyoruz? Bütün sayıyı yazıyoruz. Eksi. Sayımız 26. Devretmeyen kısım 2. Virgülden sonra devredenler için 9. Eksi 26'dan 2'yi çıkarttım. 24 bölü 9. Sadeleştirelim. 3'e bölelim diyorum. Eksi 24'ü 3'e böldüm. 8. 9'u 3'e böldüm. 3. Eksi 8 bölü 3. Gördünüz mü? Eşleşme sağlandı. Ve başarılı olduk. İşte bu kadar. Peki eksi 8 bölü 3'ü tam tersi olarak devirli yazmak isteseydim nasıl yazıyordum? Bölüyorduk değil mi? Hatırladınız mı? Onu da şurada yapalım hadi. Onu da hatırlatalım, sonra dersimizi bitirelim. 8'i normal bir şekilde 3'e bölüyordunuz. Kaç defa var? 2 defa. 2 kere 3 6. Çıkarttım 2. Şimdi diyordum ki 2'nin içinde 3 yok. Devam etmek de istiyorum. Ne yapacağım? Şuraya bir 0, buraya bir tane virgül. 20'nin içinde 3 kaç defa var? 6 defa. 6 kere 3 18. Çıkarttım 2. Yanına 0 attım. 20'nin içinde 3 6 defa. 6 kere 3 18. Çıkarttım 2. Yanına 0 attım. 20'nin içinde 3 6 defa. 6 kere 3 18. Çıkarttım 2. Bu hep böyle gidecek mi? Evet. Sonsuza kadar gidecek. Yani buradaki 6 devrediyor mu? Evet. 2,6 devreden oldu mu? Oldu. Eksisini de başına kondursunuz tabii ki. Eksi 2,6 devreden. Bakın buradan da bölerek de bulabildik. Çift türlü istediğiniz gibi bulabilirsiniz. Ve yine muhteşem bir dersin sonuna geldik çocuklar. Klaket kapandı. Film bitmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun canlarım. Sizi şöyle kalplerle mi uğurlasak? Evet, şöyle minnak minnak kalplerle hoşça kalın diyorum. Evet, sonraki dersimizde görüşmek üzere.